Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Lost adında bir diziyle geldim. Dizimiz 16 bölümlük bir dizi ve internette bulabilirsiniz. Zaten 2021 yılında aslında çıkmış olan bir dizi. Ama ben izleyince çok beğendim ve size de paylaşmak istedim. Hazır havaların böyle biraz daha soğuk gittiği dönemlerdeyken böyle melodramlar sanki daha yakın oluyor insanın ruh haline. Bu da bir melodram kategorisinde olan bir dizi. Fakat bence çok güzeldi. Şimdi biraz konusuna gelmek istiyorum. Konuda her biri farklı hayat mücadelesi veren birkaç kişiyi görüyoruz aslında. Ve onların bu mücadelesinde kendilerini biraz sorgulamaları, kendilerinden mutlu olup olmadıklarını tartıştıkları ve hayattaki bazı kavramların onlardaki yerini sorguladıkları bir dizi aslında. Ama iki tane ben burada ana oyuncu söyleyeceğim size. Bence asıl onlar başrollerdi ve onların hikayesi anlatılıyor gibiydi daha çok. Tabii ki şimdi oyuncularımızın ismini hemen söyleyeceğim size. John Duyon adlı oyuncumuz burada birinci başrolümüz. Ben kendisini daha önce dizisini izledim ve paylaştım da. Buradaki rolünün bence ağırlığını çok güzel kaldırmış ve çok da yakışmış diziye diye düşünüyorum. Ve o bütün dram boyutu ve karakterin ona mücadelesi size çok güzel geçiyor. Bu yüzden tebrik etmek lazım. Ve ilk karakterimiz de oydu. Kendisi çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarılmış. Aslında yazarmış ama daha sonra ailesinden bir takım şeyleri saklıyor. Çok büyük bir acısı var vesaire vesaire. Yani konunun ilerleyişinde zaten görüyor olacaksınız. Çok fazla da size spoiler vermek istemiyorum. Öteki yandan da ona eşlik edecek olan ve karakteri çok farklı bir isim göreceksiniz. Ryu Jun-yeol, bilmiyorum doğru mu okudum ama kendisi burada ikinci başrolümüz. Oldukça epik bir isim. Bu sıralar, daha doğrusu birkaç ay öncesinde bolca ismi geçti. Çok dedikodu kazanında olan bir isimdi. Ama tabii ki bunların hepsinden önce çekilmiş olan bir dizi. Bence buradaki karakteri çok farklıydı. Kendisi burada nasıl çevrilir tam olarak bunu bilmiyorum Türkçe'ye ama bir mekanizma, yani bir şirket geliştirmişler arkadaşlarıyla. Günübirlik sizin istediğiniz kişiyi oynuyorlar. Aslında bir nevi oyunculuk yapıyorlar ve bunu kirayla yapıyorlar gibi düşünebiliriz. İşte siz sevginiz olarak kiralayabiliyorsunuz. Şurada, şu saatte, şu rolde gel. İşte doğum gününe, cenazelere falan filan gidiyorlar. Çok değişik bir karakter. Ve bir yandan da o var. Tabii ki bu iki karakter nasıl bağlanıyor, nasıl karşılaşıyorlar bunlar zaten hemen hemen ilk bölümde, hatta ilk bölümde karşınıza çıktığı için çok fazla anlatmayacağım. Zaten klipte de görüyor olacaksınız bir kısmını. O yüzden konu kısmını bu şekilde tutabiliriz. Her biri kendi hayatının bazen böyle sessizlikte çok şey anlatıyor ya. Aslında o noktadayım çünkü yorum kısmında konuşmak istiyorum. Çok konuyu paylaşmak da istemiyorum. Kaçırmak istemiyorum yani. Fakat şöyle bir bilgi vereyim. Dizi çok sakin ilerliyor. 16 bölüm boyunca çok çok sakin. Arada bir böyle gerilim iniyor, çıkıyor ama gerilim de denemez ona yani karakterler arası iletişim sebebiyle. Ama mesela benim dikkatimi çekti. İzlediğim sitede şey yazıyordu son bölümünde. Bu durağan diziyi bizle birlikte izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bence bu diziye yapılmış biraz haksızlık. Çünkü durağan bir dizi ama bence
Böyle bir dizi ortaya çıktığı için biz teşekkür etmeliyiz. Ben derin şeyleri çok sevdiğim için bu diziyi de çok sevdim. Şimdi yorum kısmında daha fazla konuşacağım. Daha fazla uzatmayayım konu kısmını. Şimdi size klibe uğurluyorum. Yorum kısmında görüşelim. Sentado, Anita y tú. Me and my bitch got a complicated relationship. She's so controlling, I notice it ain't no playing with her. I met her when I was off the porch as a teenager. She said one day I would right my wrongs and see paper. We started out young, looking for some identity. Made 1,000 mistakes, but never did with like chemistry. Wrapping my hand around your waist, that was back when you did whatever I say. Dreams of selling narcotics, running block or robbing banks. I was in love with you, didn't know what it was with you. Kiss you in back of the glass just to get a buzz with you. Some niggas wanted you, but they weren't committed. Preoccupied playing John Madden and bullshitting. Remember when Granny died? You looked at me and said, baby, dry your eyes. Depend on me as your relief. Let your anger be mine. We was locked in ever since then. So territorial, he even took me away from my friends. Scared of forever, you know nothing else is gon' pass. I scared to let you know. Whenever you want me, you got me to the end of time. Scared to let you know. Said you go see other people if I didn't grow with you. When no more holding them pistols in front of stores with you. You want reality, not tragedy, for sure I get you. To tell the truth, I've been getting used to what open-minded people do. In 2014, I went to Africa, baby. You was my passenger, my eyes and ears for all it is. The neighborhood that baffled us. Of course, I had to wrap it up. I didn't fully trust you. Fabrication had discussion, then you blocked me. I said, fuck you. Nigga, what? I gave you life. I breathe the motherfucking charisma in this bitch. I bring the blessings. I gave you power. Nigga, I bring the rainfall. I gave you hustle. Then fall right back and love the very moment that I touch you. Scared of forever, you know nothing else is gon' pass. I scared to let you know. Whenever you want me, you got me to the end of time. Ooh, scared to let you know. You are spontaneous, firecracker, plus our love is dangerous. Life of passion, laughing at you lose your temper, slightly crashing, dumbing off the ill reaction. Ain't no disrespect, highly sensitive, possessed, so protect you even when it's tragic. So jealous, hate it when I hit the club to get some bitches. Wrote them off, rather see me hit the church and get religious. Who you fooling? I know what you doing, you my contradiction. Remember when you caught that body and still wiggle through that sentence? Loved you more, when you flip and lose your shit, I hugged you more. It's sexy to me, cuss they ass out and hold that grudge some more. Down bitch, I know your favorite movie. Is it Notebook? So good, if they all sub me, get them all booked. My baby boo, you either heal niggas or you kill niggas. Both is true, it takes some tough skin just to deal with you. Logical, explanation don't exist. Flipping pages, chapter after chapter. Probably remarry and head to Vegas. Bitches getting marked out, they can't erase our history. They margins ain't big enough, they all led by bigotry. My woman in my right hand, my saint and my sin. Ain't no bitch like my bitch, cause that bitch been my pen. Gloria, I wanna take you to euphoria. Them jaws rock, but they ain't strong enough. I heard it talking, we notorious. This song talking on me. I see you, you see me, both see what we want. I see you see me, both see what we want.
Her şeyden önce neyle başlamak istiyorum yorum kısmına? Dizi ilginç bir şekilde sürükleyici geldi bana. Çok katılmadım birçok yoruma. Ki yorumlarda da kötü şeyler yazmıyordu ama çok yavaş olduğu, işte çiftin uyumu falan, bu klasik eleştiriler. Biraz yüzeysel kalan eleştiriler olarak gördüm ben burada. Çünkü bazen ben de tabii ki önce dizi çiftlerinin uyumuna bakıyorum. Beğenirsem izliyorum bazı durumlarda. Konu çok cezbedici değilse ve farklı değilse. Ama burada konu sizi bir merak uyandırıyor. Yani bu insanlar gerçekten neler yaşamış diye. İlk bölümden başlıyor bu. Daha sonra yaş farkları çok dizide de ya da gerçek hayatlarında da aslında ama onların böyle minik minik geliştirdiği iletişim bence çok etkileyiciydi. Hatta ben bir noktada şey diledim. Keşke kadın boşansa ve hani evlilik onlar için çok görünen bir şey değil bence ama bu şekilde iletişimlerini devam ettirseler ve hani gerçekten iki tarafının mutlu olacağı bir kıvamda olurdu bu diye düşündüm ve bunu da biraz görmek isterdim aslında. Çünkü finali tam olarak bence bize bu mesajı veriyordu ama çok çabuk bitti. Biz onları tam bir arada göremedik ya da sevgili oldular mı, olacaklar mı bilmiyoruz. Ama şey kısmını ben çok sevdim. Size birçok şeyi sorgulatıyor. Çünkü erkek karakterimiz paranın ve ailesinin işte baba figürünün onda bıraktığı ya da onun için önemli olduğu anlamları düşünüyor ve sorguluyor dizi boyunca ve sizle bir böyle aslında diyalog gibi hissediyorsunuz. O cümleler monolog ama cevap verisi geliyor insanın onlara ve sizi sorgulattırıyor da. Kadın karakterimiz bence çok güçlü. Bir yıl içinde yaşadığı şeyleri düşündüğünüzde işte kendisi etik açıdan doğru bir şey yapmamış. Bu bir ağırlıktır insanın içinde. Eşi bence aldatmış sayılabilecek bir iletişimde bulunmuş eski sevgilisiyle ve bununla üstüne üstlük bir de bebek kaybediyor 5 aylıkken ve işinden atılıyor ve evlerde yardımcı olarak çalışmaya başlıyor. Yani bunların hepsi hayatında bir yıl içinde gelişmiş ve bu kişinin depresyonda olması, bunalımda olması o kadar doğal bir şey ki. Kayınvalide karakterimiz ilk başta kavga ettikleri noktada şeyi algılayamıyorsunuz. Çünkü çok sert bir giriş yaptılar. İşte bu kız deli diyor, öyle diyor, böyle diyor, işte bu normal değil diyor. Ama alttan alta kızın babasıyla olan ilişkisini kıskandığını görüyoruz. Bir de baba kız ilişkisi görüyoruz ki bence çok tatlıydı. Ben dürüstçe söyleyeyim, hiçbir dizide şimdiye kadar bu kadar tatlı bir baba kız görmemiştim Kore dizilerinin içinde. Yani o baba o kadar minnoş, o kadar böyle o konuştukça ses tonu, oyunculuğu inanılmaz güzeldi ve size işliyordu. Kızına olan sevgisi bir yandan hafif bir unutkanlık başlıyor ve ileriye doğru gidiyor. Ama bunları bile o kadar güzel işlemişler ki ve ben yani her zaman dizilerde wow sahneler görmek zorunda değiliz. O diziyi izlenilebilir yapan ve farklı kılan şey bence mesajıdır. Bir mesaj barındırır bence her şey içinde. Ve buradan çıkarabileceğimiz o kadar fazla mesaj var ki ve ben bir cümle hatırlıyorum. Babasına diyordu ki kadın, biz galiba şeffaf insanlarız. İkimiz de baba. Şeffaf insanlar göndermesi bence çok çok güzel. Özellikle şu an yaşadığımız toplumda sanki hepimiz şeffafız. Bu şey bir şeffaflık değil bu arada. Ay, içi dışı bir ne kadar güzel anlamında değil maalesef. Keşke öyle olsaydı. Ama biraz daha görünmeziz anlamında bir noktada. Çünkü kimse etrafındaki olaylara ve kişilere en azından sokakta
apartmanda bile artık umursamıyor ya da umursayamıyor. Tehlikeli buluyor ya da umrunda değil. Dolayısıyla da bir selam verip merhaba demek ya da bu selamı almak bile insanlara gereksiz geliyor ve bu beni şoka uğratıyor. Çünkü ben yaşadığım ülke ve işte çevre, mahalle, burada geçti bütün çocukluğum. Birilerini görüp merhaba işte Ayşe teyze, merhaba Mehmet amca, yani bu muhabbet olduğunda size o kadar iyi geliyor ki tanıdık yüzler görmek, gününüze bir merhaba nasılsın'a başlamak, bunlar lüks kaldı ve bu eleştiriyi ben çok sevdim. Bir yandan da tabii ki mesleklerle ilgili, yani birçok şey var. Paranın değeri konusu ciddi bir şey. Çünkü günümüz kapitalist maalesef dünyasında parasız hiçbir şey olmuyor. Ve parayı umursamamak gibi bir durum da söz konusu değil maalesef. O yüzden paranın yeri nerede olmalı sorusu ciddi bir şey. Çünkü merkeze mi koymamız gerekiyor? En önemli şey o mu? Hayır dediğimiz takdirde de gerçekten bunu hissediyor muyuz hayatımızda? Bu doğrultuda mı yaşıyoruz diye düşünüyorsunuz. Genelde öyle olmuyor maalesef. O yüzden ben dizideki her sorgulatmayı çok sevdim. Dediğim gibi benim içimde kalan tek şey o ikisinin ilişkisi olabilir. Bu arada eşi rolündeki karakter için bir şey söylemek istiyorum. Şuraya fotoğrafını koyarım zaten. Bu oyuncumuz bol bol dizilerde aldatan karakter yönünde ilerledi üst üste. Ve burada onun pişmanlığını görüyorsunuz. Bir yandan kadınla ilgili kuşkularını görüyorsunuz ama hiçbir zaman bir güvensizlik duymuyor derken polisten gelen zarfı açtı. Ama şey kısmını da ben sevdim. Genelde şey görüyoruz çünkü kendisi aldatsa bile sen bana bunu yapamazsın, sen kimsin, sen beni falan filan diye böyle bağıran çağıran erkek oluyor ya da işte tam tersi oluyor. Hep bir bağırış çağırış. Babasını kaybettikten sonra eşine açılıp ben galiba hani birinden hoşlanıyorum dediğinde koca olarak onun bunu sakince ben senin için kendimi feda ederim, yani benden ne istiyorsun demesi çok ütopik kaldı ama benim çok hoşuma gitti. Çünkü durumu kritize edip bağırıp çağırmadı ve sakince, aslında kendisi de bir yandan çünkü yeniden bir duruma girdi orada. Dolayısıyla ben kimim ki onu yargılayacağım kafasıyla konuşuyor ama bir yandan da evliler, mutsuzlar, aşk yok arada ama birbirlerine olan saygıları ve önemseme değerleri sanki aynı gibi. Öyle gözükmüyor. Hiç ikisi de birbirinin umurunda değilmiş gibi ama durum öyle değil bence. O yüzden bilmiyorum, o kadar fazla değinmek istediğim şey var ki ben sabaha kadar konuşurum bu diziyle ilgili ama bunu yapmayacağım. Tek söyleyebileceğim şey erkek başrolümüzün de karakterinde annesiyle olan ilişkisi ve onun evine gidip işte yemek yeme muhabbetleri ya çok iç ısıtıcıydı. Melodram olmasına rağmen ben çok bağlanmış hissettim. Çok severek izledim ve size de bu yüzden getirdim. Umarım beğenirsiniz ve severek izlersiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.